Kübik giriş çok önemli, kübik giriş çok önemli, kübik giriş çok önemli, kübik giriş çok önemli. Bugün biraz para harcayalım. Biraz mı? Biraz. Ve Vietnam'da bir günde ne kadar harcıyoruz kabaca gösterelim dedik. Yani bir fiyatlar göreceksiniz. Ağzınız açık kalacak öyle söyleyeyim size. Cebinizde 100 lira olsun, 2 öğün 3 öğün bundan yersiniz. Maymun var. Ha? Maymun var atladı. Burası aynı zamanda çalışmak için de çok iyi. Bütün ekspatlar burada. Oo. Ama ne yapıyorsun ya? Ne kadar çok turist geliyor ya Vietnam'a, yeter artık. Madem öyle ulaşımı da gösterelim dedik size. Neyle gidiyoruz? Hep böyle belgesellerde görüyorum. Acaba diyorum kim çekiyor bunları? Vietnam'ın ulusal yemeği olarak kabul edilen pho yiyoruz. Ve Vietnam'da bir günde ne kadar harcıyoruz size kabaca gösterelim dedik. Vietnamese şapkalarımız var. Aa, fark etmemişim. Normalde bunu daha çok kadınlar takıyormuş ama erkeklerin taktığı mukoyu bulamadık. O yüzden de ben de bundan alayım dedim. Yakıştı ha. Tabii bu biraz turistik. Genelde bunu çalışanlar, işte tarlada çalışanlar, inşaatta çalışanlar falan filan takıyorlarmış. Neydi bunun adı? Nolan. Nolan mı? Nolan. Olsun bak, inşaat sesleri geliyor arkadan. Ben gidiyorum o zaman çalışmaya. Hadi bay bay. Kübik peki bugün neler yapacağız? Şimdi bugün ilk önce kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıdan sonra şöyle oturup bir yerde kahve keyfi yaparız. Sonra gezilecek bir yere gideriz. Arada bir şey yeriz ya. Yemez miyiz? Hadi arada bir atıştırmalık da yaptık. Sonra bir de akşam yemeği yeriz. Yani bir günde Vietnam'a geldiğinizde ortalama ne kadar harcarsınız? Size onu göstermek istedik. O zaman hadi gidelim bir kahvaltı yapalım. Hadi. Ve kahvaltı için Lighthouse'a geldik. Burası Da Nang'da güzel bir kahvaltıcı, güzel bir kafe. Daha önce de gelmiştik, size de gösterelim dedik. Fiyatlarda ucuzun bir tık üstü. Yani daha ucuz yerler de var. Burası biraz daha popüler ve turistlerin yoğunlukla geldiği bir yer. Hatta çok yoğun zamanda gelirseniz bir 45 dakika falan bekliyorsunuz. Ve neler söyledik hemen gösterelim. Ben chicken salat sandviç yiyorum. Yani tavuklu bir sandviç. Şapkan çok iyi ya. Yanında da passion'la soda. Benim içeceğim çok cool. Yani renkler falan kontrastı çok iyi. Peach Cold Brew, şeftali Cold Brew içiyorum. Yanında da English Breakfast çakması bir şey. Burada bu tarz tabaklar var genelde. Big breakfast diye geçiyor. Kübik vazgeçti şapkasında. Biraz sıkıntı bastı. Burada bu arada bir günde o kadar çok ses duyuyorsunuz ki ve aynı sesler. Size belki de onların bir reels'ını yaparız değil mi? Olabilir. Bakmao. Gibi. Burası aynı zamanda çalışmak için de çok iyi. Bütün ekspatlar burada. Evet. Güzel bir kafe konsepti yapmışlar. Farklı farklı bölümler, alanlar var. Sahile de hemen 3-4 dakika yürüme mesafesinde. O yüzden de çıkan geliyor. Zaten burada bayağı bir kafeler, mekanlar. Çok fazla var. Evet. Hatta şurada Türk restoranı bile var. Bir ara gidip orada da lahmacun yeriz dedik. Yani böyle evleri falan kafeye dönüştürmüşler alt katına. Direkt kahve. Kahve kültürü burada Vietnam kahvesi iyi olduğu için her yerde kahve bulabiliyorsunuz. Küçücük küçücük dükkanlar kafe olmuşlar. Yani tırnakçıya gidiyorsun, kafe. Masaja gidiyorsun, kafe. Hani öyle ikram edilen değil, bayağı oturup içebiliyorsun. Görüp biz de çözmeye çalışıyoruz. Hadi o zaman yiyelim, sonra fiyatlar. Köpek. Köpeğini bura getiriyorsun. Hem sıcak hem de şiştim. O zaman ne yapıyoruz? Videoyu beğenmeyi. Beğenmediysek neden beğenmediğimizi yorumlara yazmayı. Abone olmadıysak abone olmayı unutmuyoruz. En kötü ne yapıyoruz biliyor musunuz? Komşunun kapısını çalıyoruz. Komşu. Oldukça geziyoruz YouTube kanalı izledin mi diyoruz. İzlemediyse hemen ona abone yapıyoruz. O da mutlu oluyor, siz de mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Herkes mutlu olsun. Danang danang, danang danang, danang danang. Evet, güzel doyduk ama dışarısı efsane sıcak. Çok sıcak. Burası güzel bir kahvaltı, kahve, çalışma ortamı. Gelirseniz uğrayabilirsiniz. Ne kadardı peki senin sandviç ve içecek? Benim sandviç 242 liraydı. İçeceğim de 117 liraydı. Gayet iyi. Evet yani fiyatlar uygun, genel olarak uygun. Kaldı ki bu mekan yine bir tık yukarıda. Evet. Yani çok daha uyguna bir sürü şey yiyip içebilirsiniz. Yani bir fiyatlar göreceksiniz. Belki bu videoda veya diğer videolarda ağzınız açık kalacak öyle söyleyeyim size. Benim de yediğim kahvaltı tabağı 292 lira. İçecekte Cold Brew şeftalili 127 lira. Çok iyi bence. Porsiyonlar da iyi.
Porsiyonlar zaten iyi. Yani o sandviçin içindeki tavuk miktarı falan çok iyiydi. Bu arada gelirseniz bu aylarda gelmeyin. Aşırı sıcak. Öldüm bittim. Ya da böyle benim gibi çift koruma yapın. Çakal üstünden şapkana. Her şeyde çift koruma. Karşıya geçelim. Şifrelerde çift koruma. Güneşte çift koruma. O zaman hadi gidelim. Haydi. Hiç cold brew içmemiş gibi bir de Ben kahve içelim. içmedim. Ben kahvemi içmedim. Kahvemi içmeden içeceğim. videomu çekemiyorum. Çekiyorum kardeşim. Değişik bir menü stili var. Triple diye bir kahveciye geldik. Yazmalı çizmeli. Siparişinizi alayım. Siparişimi alabilir misiniz? Kalmadı ondan. Şey, En sevmediğiniz müşteri, kararsız müşteri. ben karar vermeden gelip benim başıma dikilme. 3 saniye oldu da menüyü verelim. Sinça. Sinca. Thank you. Yine bedava. Zup. Bu da uzun. Uzu değil galiba. Çay. Ha. Hı hı. Kocaman çay Kocaman geldi. çay kız. Kahve. Ve biz kahve içecektik. O zaman bedavalarla içip Evet kalkalım. gidiyor musunuz? Siparişimiz yok bizim. Thank you. Sürekli bir şey getirmesene ne kadar. Hizmet etmeyi çok seviyorlar bu arada. Yani. Salt coffee istiyorum. Yazar Buranın mısınız? meşhur. Evet. Chape moi. Kübik Hanım'a bir salt kafe Vietnam dizisini yazmıyor musun? yazayım. Tepemoyu. Ben ne içeyim? İstersen. Sadece kokonat var mı? Ha böyle meyveler var direkt. Meyve tabakları. Mesela ejder meyvesi mango, karpuz guava, karpuz mango. İstersen böyle meyve tabağı Tamam. söyleyebilirsin. Ben evet öyle yapıyorum. Karpuz, guava yiyeceğim. Yazdım. Yazım çok iyi. Özellikle ben klavyeden çok iyi yazıyorum. Okunabilir oluyor. Mesela düz Americano ne kadarmış onu merak ettim. Sade Americano da 35.000 donkmuş. Hı hı. O da 64 lira falan yapıyor. Bu kadar boyda falan. yani. Yani Türkiye'deki medium'a denk geliyor. Evet. Çok ucuz ya. Çok ucuz. Bu arada gerçekten demin de dediğimiz gibi aşırı uygun fiyatlı yerler var. Hani böyle korkarsınız neden bu kadar uygun diye. Ama Öyle yani. öyle. Fiyat öyle. peçete getirdi. Çok tatlı değil mi? Ya şeyi aşırı seviyorlar. Hizmet etmeyi, böyle bir mutlu etmeyi uğraşıyorlar yani çalışanlar. Geldiğimizden beri bize karşı da başkalarına karşı da gördüğümüz o yani. Tam ondan bahsedecektim. Bana da Instagram'dan bir sürü arkadaşım Vietnam mı? Dikkat et oralarda. Ay Vietnam kötü değil mi ya falan gibi şeyler söylediniz ama gerçekten insanları tatlı. İnsanlar çok tatlı ya yani. Turizmi aşırı kabul etmişler. Yani zaten dediğiniz gibi her yer expat. Mesela şu an dışarıda bile yani 5 kişi var mekanda. Ve burası Üçü, çok ara sokakta bir kafe yani. üçü turist. Sanki biz turist değilmişiz gibi. Biz 3 ay kalınca yerlisi oluyoruz. Ne kadar çok turist geliyor ya Vietnam'a, yeter artık. Evet, bakalım kahveni. Şu değişik bir sunum var. Sanırım üstte tuzla sütü böyle bir krema haline getirmiş tuzla beraber. Altında da kahvesi var. Şu an alttaki kahve geldi ama alttaki kahve bildiğin şekerli, bol şekerli bir kahve. Şöyle bir whip. Bu tuzlu mu mesela? Ne kadar tuzlu? Oo. Ama ne yapıyorsun ya? Wow, bu bayağı tuzlu. Tat bak. Köpük tuzlu. Evet işte sütten yaptıkları köpük aşırı tuzlu, alttaki kahve aşırı şekerli. Şimdi bakalım karıştırınca nasıl bir şey çıkacak. Oldu mu? Aa, çok güzel oldu ha. Değişik oldu yani. Yani ben normalde sade kahve severim, düz americano. Ama bu kahve değil de böyle başka bir içecek içmek istiyorum. Olursam tercih ederim. Ay çok değişik oldu. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. İç. Çabuk içmelisin. İçeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Ama çok güzel oldu gerçekten. Hiç tahmin ettiğim gibi bir şey olmadı. Denizde kahve içiyormuşum gibi. Ya o kadar değil. Tamam, geldi. Thank you. Sol. Sağ ol. Okey. Okay. Bir de tuz getirdi meyvenin yanına. Guava mı acaba tuzla yeniyor? Ben de anlamadım ki Bunu karpuzun. bir bakalım. Tamam, olsun hepsini deneyelim hadi. Bu da bu arada 35.000 dong. Yani düz americano ile aynı. Ben guava'ya bakayım. Guava'ya bak bakalım. Guava tuzla yeniyormuş. Evet böyle acılı, baharatlı bir tuz bu arada. Sadece düz tuz değil. Bansana. Banıyor muyuz? Üstten mi döküyoruz? Ben dedi vallahi Cemişko. Cemişko ban dediyse ölümüne banarız. Cemişko deyince ok, kübük deyince no ok. Yok ama. Böyle çıtır, içi kremamsı. Bu baharat şey ya. Çeşni baharatı gibi. Evet çeşni. Çeşni tuzu. Öyle diyebiliriz.
elinden aldım, batırıp yedim. Gördüm. Hijyen önemli. Bakıyordum gördüm. Tuzla bambaşka diyarlara gittim. Genel olarak armut gibi. Çok çıtır bir meyve. Öyle ama sadece baharat var ağzımda şu an. Evet ben de öyle oldu şu anda. Ve baharatsız yiyeceğim. Baharatın geçmesi biraz uzun sürebilir. Bu muskat mı? O Shine Muscat. Bu Üzümü galiba. Kore'de falan yediğimiz o zaman. Kocaman böyle iri taneli bir üzüm çeşidi. Çok başarılı bir üzüm bu arada. Bence de. Bu arada da Bozcaada'da da bu zamanlarda bağ bozumu var. 72 tane hikaye gördüm. Çavuş üzümü. Selamlar herkese. Evet. Buradan başkanımız Yahya Bey'e selamlar. Selam. Yazdım seni kenara. Ne kadar verdik buna? Bu tabak 50.000 dong. 90-91 lira falan. Evet. Ha bu arada buranın en düşük para birimi 1000 dong. Bozuk yok yani. Coin yok. Az önce markete uğradım. 750 tuttu atıyorum sana. Vermiyor para üstü. Gidiyorsun öyle. Bir önce de yine şeyde oldu. Restoranda oldu. Bence coinleri yok. Bir saniye bedava soğuk çay bir içeyim. Madenin para yok ve 1000 dong en düşük paraları. Zaten 1000 dong ne kadar? 1.8 lira. Yani. Paralarını göstersene bak. Ne paralarını gösterelim. Şimdi 200 binimiz var mı? En büyükten başlayalım. En büyük 200 mü? Ya da bizdeki en büyük tamam. Bizdeki en büyükten başlayalım. Şöyle 200 bin dong. Şöyle 100 bin. 20 bin. 10 bin. 5 bin. 2 bin. Ve tahmin ettiğimiz en düşük parası da bu galiba. 1000. Böyle. Bakayım. Ne yok? 50 bin yok. Elim yok. Arkadaşlar bize bir 50 bin dong atarsanız. Şu meyve tabağının parası çıktı. Hadi gittik. 2-3 saatimizi evde geçirdikten sonra dedik artık çıkalım bir şeyler yiyelim sonra da gezelim. Çok sıcak. Evet. Aşırı sıcak. Hissedilenin 43 derece olduğu söyleniyor. Çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani su sıcaklığı bile 31-32 derece öyle söyleyeyim size. Siz bunu Türkiye'de çok görmemişsinizdir. Acıktık tabii. Tabii yani acıkalı çok oldu da sıcağı bekledik. Şimdi gezintimizden önce bir şeyler atıştıracağız. Ne yiyoruz peki? Vietnam'ın olmazsa olmazı. Meşhur sokak lezzeti. Her yerde satılan. Tüm kafelerde, seyyar arabalarda, lüks restoranlarda bile olan banh mi yiyeceğiz. Yani Vietnam sandviçi. Hadi gidelim orada anlatırız. Şimdi burada banh mi aslında sandviç demek. Fransız sömürge dönemi kalmış ve o yüzden de böyle bir sandviç kültürü oluşmuş. Domuz etli olan var, böyle soğuk domuz dilim etli. İşte sosisli olan var. Ya da böyle şiş tavuklar, sebzeli, şiş etler var, dana etleri. Onları da yine sandviç şeklinde yapıyorlar. O zaman bana bir tavuklu. Hadi ben de beefli yiyeyim. Tamam. Değişik olsun. Hemen yakınındaki minik oturma alanına oturduk. Evet, şu hemen sol tarafımızda sahil. Neler aldık? Bir tane etli, bir tane de tavuklu banh mi'mizi aldık. Şöyle içi bol bol soğanı, küp etleri, marul var, turşu var, sebzeler var, domates falan filan. Güzel bir doyurucu bir sandviç ve fiyatı da çok uygun. Etli olan 40 bin dong, tavuklu olan 35 bin dong. Yani başka birkaç yer daha gördük böyle kafe, sokak arasındaki kafelerde. Oraya gidecektik aslında ama orada Evet. çekim yapmak biraz zor olduğu için oraya gitmedik. Orada 25 bin. 25 bin donga da yiyebiliyorsunuz yani banh mi'yi Evet. isterseniz. Bu arada bir tane otelin, Alakart diye bir otelin önünde böyle bir 5-6 saatliğine çıkıyor sonra kapatıp gidiyor içeri. Evet, küçük tezgah açıyorlar orada ve çok da dolu oluyor. Şimdi daha erken olduğu için hızlıca aldık. Böyle ekmeğin içine de bir sos sürüyorlar. O sos bayağı lezzetli hale getiriyor. Güzel ve çok uygun. Bunu Vietnamlılar sabah kahvaltısında falan da yiyorlarmış kahvaltı niyetine. Yenir bu arada yani et yemeyi seviyorsanız kahvaltıda. Sadece yumurtalı olanı da var. İçine yumurta olan. O da ucuz. 20 bin mi? 15 bin, 20 bin. Evet. Denize girdin. Deniz atıştırmalığı tam. Bir bu, Sahil. bir de Bang Bao de Bang Bao. Bánh bao. Bánh bao đây. Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây. Bao satıyorlar. Onları da yiyeceğiz daha sonra. Her yerde var, her yerde. Aç kalmazsınız. Cebinizde 100 lira olsun, 2 öğün, 3 öğün bundan yersiniz. Vallahi çok iyi bastırıyor. Deniz acıktırır muhabbeti var ya. Deniz acıktın, hemen gel buradan bir minik sandviçini yap. İster sahilde, ister burada ye. Devam sonra denize. Bir de burada şey eksik sahillerde.
Ey Türk arkadaşlar, mısırcı. Hemen bir mısırcı açığı var, bir patlatın. Bozcaada da bir abimiz vardı Ayazma'da. Yaşıyor mu bilmiyorum, yaşıyorsa buradan ona selamlar. Yani yanmanın ötesine geçmiş bir abimiz. Sürekli mısır satardı çocukluğumuzdan beri. O yüzden ben sahil böyle beach falan görünce bir mısır aklıma geliyor. Mısır geliyor bizde öyle. O zaman hadi gidelim de kötü kötü şakalar yapalım. Ya. Madem öyle ulaşımı da gösterelim dedik size. Neyle gidiyoruz? Normalde burada Grab diye bir uygulama var ve her şey için kullanılıyor. Eve sipariş verirken, böyle taksi çağırırken, motor çağırırken her şekilde kullanıyorsunuz. Ama biz bir tane daha keşfettik. Green SM diye bir uygulama. Logolarını zaten buraya koyarız. Açıklamaya da linklerini bırakırım. O daha uygun fiyatlı, özellikle takside. Şu an mesela biz 5.1 kilometrelik yola 100.000 donga gidiyoruz. Gayet bayağı ucuz ya. Evet, taksi aşırı ucuz. Eğer tek kişiyseniz motor çok çok ucuz. Yani kaskını veriyor size, direkt atlıyorsunuz arkasına gidiyorsunuz. Yani bunun 1/3 fiyatına gidersiniz tek kişiyseniz eğer motorla. Klasik o bizim de Türkiye'de kullandığımız uygulamalar gibi aslında. Kartınızı tanımlayınca direkt oradan otomatik çekiyor. Book diyorsunuz, bir de aşırı fazla sayıları. O yüzden de 2 dakika bastığınız anda 2 dakika içinde bir tane taksi denk geliyor kesinlikle yani. Bir de Türkiye'deki uygulamalarda var mı bilmiyorum. İsterseniz şeyi de seçebiliyorsunuz. Yani şoför benimle konuşmasın. Evet. İngilizce konuşan şoför olsun, Evet. olmasın falan gibi ekstra seçenekler de var. Bu arada bu Green SM'nin ucuz olmasının nedeni de şuymuş. Winfest diye Vietnam markası. Bilgiler. Yorulduysanız. Ne diyorsun insanlar? Ben öğrendiğim şeyleri onu da öğretmek istiyorum. Merak ettim mesela neden bu kadar şaka ucuz yapıyorum. diye. Evet. Çünkü gerçekten fark ediyor. Yani bu arada Grab'den kiralasaydık da 20-30 bin dong daha fazla ödeyecektik ama o da bir banyo parasıdır. Gördün mü? Hemen. Hesap bile yapıyorum. Winfest diye bir yerel marka varmış bu araçların. Hem çevre dostu, tamamen elektrikli araçlar. Yeşil renkli zaten gelince görürsünüz. O araçlar. Bu araç değil mi? Ha işte bu araç. Fazla bilgiler. Sen bilmiyorsun böyle şeyleri diye. Yalan söyleme. Ve Da Nang'ın en büyük tapınağına geldik. Evet. Neden geldik? Çünkü burada kocaman bir tane kadın Buda heykeli var. Ve bu Lin Hun Nasıl tapınağı. da hevesli. Böyle bekliyor bak. Bilgi Evet. vermek için böyle bekliyor. Lin Hun tapınağı toplamda 3 tane varmış. Sontra'da, Bana Hills'te bir de Mermer Dağları'nda. Ama bu Sontra adasındaki en büyük olanmış. Şimdi ona bakacağız. Hadi bakalım. Bu arada manzara çok iyi. Evet. Onu gösterdik. Sontra adasındaki tapınaktayız dedik. Sontra neresi peki? Aslında Sontra bir yarımada. Şu ileride gökdelenleri gördüğünüz yer, o bizim sahil, denize girdiğimiz yer. Mai Kea Beach. Onun devamında zaten göreceksiniz. Oradan baktığınızda da burası yemyeşil bir yarımada. O yarımadadaki tapınak ve Buda heykeli bu. Bu arada bu yarımadada da çok fazla vahşi maymun varmış. Gelirken de tabelalarını falan gördük. Umarız birkaç tanesine denk geliriz de size de gösteririz. Hani monkey yok mu monkey? Yani olabilir, karşınıza çıkabilir dedi. Çıksın. Vahşi Karşınıza. diyor bir de ama. Kim vahşi ona gösteririm. Ya. İşte kim oluyorsun hacıt derim. Maymun ağaçta. Maymun var, atladı. Diğer ağaca. Evet şurada. Bak gidiyor orada. Gördün mü poposunu? Görüyorum ama buradan başka da görüyorum. var. Başka da var. Başka da var, ses geldi. Duracak. Bak. Gördün mü? Ha, evet. Atlasa üstünüze. Çok korkunç. Ha geliyor.
Aa, geliyor. Kaç. Merhaba vahşi maymun. Çok korktum. Ama ilk defa maymun gördüm böyle. Hı? İlk defa maymun gördüm böyle kendi doğasında yaşayan. Ben sana göstereyim. Goril sınıfına gidiyoruz. Bu arada deminki bilgiler azıcık yanlış olmuş. Yani biz şeyden inince oradan takside ve öyle büyük bir yapı görünce tapınak kısmı orası zannettim. Meğersek burasıymış. Kadın Buda'nın orasıymış. Ama bu da o da güzeldi. Şimdi onun da hakkını yemeyelim. Siz Evet. onu da gezin. 18 yüzüğü de asıl burası. Evet bu mesela kaplumbağa üstünde. Bunlar burç mu? Valla hepsi işte farklı yüz ifadelerinde Hayır, ve şey yüzden dedi. çok hayvanın üstünde. Bak kaplumbağa, buzağı. Bak mesela geyik. Hep böyle belgesellerde görüyorum. Acaba diyorum kim çekiyor bunları? Ya acaba kim olacak? Meğerse oraya kadar gidip koşup kamerayı koyup sonra geri çıkıp havalı bir yürüyüş yapıyorlar. Ay çok güzel manzara. Ama şu an bizi görüyorlar. Görsünler, manzara da çok güzel ama onu da görecekler birazdan. Havalı bir giriş yaptık. Kötü espri dediğim bununla alakalıydı. Neden? Çünkü Hong Kong'a gittiğimizde Big Buddha ile ilgili Instagram'da en kötü Buddha şakası yapana hediye demiştim. Ahmet arkadaşımız kazanmış buradan. Selamlar. Selamlar. Ama kadın Buddha ile ilgili yapmayın. Ayıp. Kadınla ilgili. No. Çok iyiymiş ama. Evet. Bu biraz fazla büyük. Fazla büyük. Hong Kong'daki de çok büyüktü. Defasal ama o erkek ve böyle iriydi. O oturan bir erkek Buda heykeliydi. Bu ayakta durduğu için de ekstra büyük ve 67 metre miydi? 67 metre. 67 metreymiş. Yani yaklaşık 30 katlı bir apartman falan büyüklüğünde ama bayağı büyük. Buradan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Alt tarafında lotus çiçeği var. Onun üstünde duruyor gibi. Elinin bir tanesi Vietnam'ı yani Da Nang'ı ve denizi korumak içinmiş. Onu sembolize ediyormuş. Diğer eliyle tuttuğu da Nilüfer çiçeği vazosuymuş. Biraz baka kaldım çünkü gözleri inanılmaz etkileyici Evet. gözüküyor şu an. Böyle sanki şey gibi. Gerizekalı ne işin var burada der gibi bakıyor yani. Böyle enteresan bir bakış var şu an. Değil mi? Evet. Yani bakıp kalırsın böyle dakikalarca. Harbiden ha çok iyi yani çok şey bakıyor böyle. Hisli bakıyor. Şimdi biz biraz Insta fotosu çekileceğiz. Giriş tamamen ücretsiz ve kesinlikle gelip görmeniz gereken bir yer. Evet. Çok güzeldi. Bayağı iyiydi. Yani tam ışıkların yanma anına da denk geldik. Evet. O bombastik oldu. Siz de gelirseniz onu atlamayın. Böyle gün batımından biraz önce gelin. Gün batınca ışıklarla beraber ekstra bir görkemli görünüyor. Evet, fotolar da öyle. Evet. Instagram'da paylaşırız zaten. Takip etmeyi unutmayın. Şimdi de tabii ki de Ne yaparız? niye yaparız? Ne yaparız? Yemek yeriz. Bir akşam yemeği yeriz. Ya çok karanlık oldu. Maymun çıkarsa şu an ben onu düşündüm bir anda. Çıkarsa da 1 milyon izlenmesi var ya. Düşünün. İlla başımıza bir olay gelsin değil mi? 1 milyon izlenelim. Türk insanı seviyor. Enteresanlıklar, gariplikler, delilikler seviyorlar yani. O yüzden de gelirse iyi olur. Yani ay, göreceğiz o iyi mi olur gelince. Uk diye kaldım. Hadi gidelim. Hadi. Ne kadar nemli olduğunu anlamışsınızdır. Ben sizi görmüyorum ama taksiden indim ve şu şekil. Neyse hadi ne yiyoruz? Hadi git. Vietnam'ın ulusal yemeği olarak kabul edilen pho yiyoruz. Pho. Biraz böyle soru sorar gibi söylemen gerekiyor. Pho. Hı? Pho. Gibi. Aa bak bunlar da böyle kızarmış hamur çubukları. Onları öyle sade değil. Böyle pho'nun suyuna banıp böyle hafif yumuşatıp Dur o zaman yiyorlarmış. fıyı gösterelim. Bu aslında içinde yine erişte olan etli ya da tavuklu bir çorba, noodle çeşidi. Ama içinde farklı baharatlar var. Mesela bandırdım şimdi. Hafif böyle bir tarçın var, kakule var. Böyle farklı farklı baharatları alıyorsun. Ne o tarçındır, kakuledir falan sevmiyorsanız
Belki garip gelebilir. Bunu bandırıyoruz ha. Evet. Ama da bu ay. Söyledim mi ben? Bu ay. Güzel olmuş ha. Evet. Bir şey gibi. İşte bunların Fransız sömürgesinden sonra hamur gelmiş ülkeye ve kullanıyorlar mutfaklarında. Yaşasın Fransız sömürgesi diyebilir miyiz? Hayır. Değil mi? Demedik. Buyurun. Et de et ha. Evet. Farklı farklı etler koyulabiliyor bu arada içine. Söz menüde görürsünüz zaten. Çiğ et de koyuluyor galiba. Evet, ince kıyılmış çiğ dana eti de koyuyorlarmış. Bu sıcağıyla pişiyor tabii o. Ondan sonra köfte şeklinde yapıyorlarmış, onu koyuyorlarmış. Etin farklı yerlerini, daha yağlı yerlerini falan koyuyorlarmış. Tamamen tercihe göre. Et yumuşacık. İçindeki pirinç eriştesi galiba beyaz olduğuna göre. Tabii yani ben herkes biliyordur diye söylemedim. Ha, sen öğrendin, söyledin. Yeme usulü de şöyleymiş. Chopstick'ine kaşığını koyuyormuşsun ne kadar almak istiyorsan. Sonra suyundan böyle kaşığını suyundan alıyormuşsun ve höpçük. Yeme usulü buymuş. Siz canınız nasıl istiyor söyleyebilirsiniz. Tabii. Arda Boy, selamlar. Daha geçen telefonda konuşurken çok seviyorum ben onu, yediniz mi falan diye sordu. Yanında nane mi getiriyorlar? Evet. Yeşillik. Yani bu olayını da sevdim Vietnam'ın. Nane getiriyorlar yemeklerin yanında ve çok ferahlatan bir şey oluyor. Porsiyon da bu arada gayet iyi. Bu küçük porsiyon. Doğru. Buranın da adresini bırakırız. 4000-5000 yorum almış değil mi? Da Nang'ın nehir tarafında, nehri geçtikten sonraki tarafında. Burayı da başka bir gün başka bir videoda gösteririz. Nehir tarafı da çok farklı. Yani daha sahil tarafına göre böyle biraz daha gelişmiş, daha Şehir modern şehir gibi. görünüyor. Evet, daha şehir şehir görünüyor. Bu arada Ekşi Sözlüğe entrimiz Ay girmiş. evet. Faiz Lobisi diye bir kullanıcı. Keyifli takip ediyor da şimdi ismini vermeyeyim belki istemeyebilir. Gerçi Instagram'da paylaştık. Oradan takip edenler görmüştür kim olduğunu. Evet. Teşekkür ederiz kendisine. Teşekkürler. Varsa bizi başka izleyen Ekşi Sözlük yazarları hakkımızda iyi ya da kötü yorumlarınızı bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet, ne kadar tuttu burası? Ay, aklımda. Hiç buna bir şey getirmiyorum. Tamam hadi. Fılarımız 65'er bin dong, kolalarımız 15 bin dong. Toplamda 160 bin dong yapıyor işte ikimizin. Güzel akşam yemeği ve yani çorbasını içemedim bile o kadar çok. Evet. O zaman hadi çıkalım. Bugün toplamda ne kadar harcadık bir de ona bakalım. Bir günümüz böyleydi ve bir günde ne kadar harcadık? Bir günde... İki kişi bu arada. Evet. Bir günde 2 kişi kahvaltı, akşam yemeği, öğle yemeği, ulaşım hepsi dahil 992 bin dong harcadık. Yani 1800 lira civarı. Evet. 2 kişi. Ve- Yemeklerle, ulaşımla çok iyi. En pahalı kalemimiz kahvaltıydı zaten. Çok daha ucuza getirebilirsiniz yani bu bir günde. Kısıtlı bütçeyle geldiyseniz ve Türkiye'de dönüşte para kalsın azıcık diyorsanız neredeyse %40, %50 yarı yarıya tasarruf edebilirsiniz. Daha ucuz yerleri araştırarak ya da bularak. O yüzden de Vietnam Türkler için mantıklı bir nokta. Yani Japonya'da tabii ki de ucuzdu. Orada da yine fiyatlar gayet uygun diyorduk. Ama burası oradan kat be kat daha da Burası uygun. çok ucuz yani kesinlikle bizim paranın karşılığı var burada. O zaman buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. ederiz. Bu arada sizce fiyatlar nasıl? Uygun mu yoksa bize mi uygun geldi? Yorumlara yazarsanız seviniriz. Bak alttan geliyor, o müzik geliyor. Gelsin. Evet.